Dana burnu ve keseğin için kepekli ilaç hazırlıyoruz. Bu soru çok geliyor. Kepekli ilaç nasıl yapılıyor? Hangi ilaçları kullanıyoruz? Yapılışı nasıl oluyor? Bundan bahsedeceğiz. Dana burnu ve keseğin için en etkili çözüm kepektir arkadaşlar. Damlamadan da ilaç veriyoruz ama kepek kadar etki görmüyor. Ve bitkilerini kesen dana burnu için çözüm arayan arkadaşlar doğru yerdesiniz. Şimdi hazırlanışını sizlere anlatacağız. 15 kilo kepek, Abdullah dök. 15 kilo kepek için 30 litre su kullanacaksınız. Kepeğimiz iri kepek olursa daha iyi. Bazen çok ince oluyor. O iyi değil. İri kepek daha iyi. Ve bunda kullanacağımız ilaç bir bu. Dur. Lombardo. İsim önemli değil arkadaşlar. Şurada etken maddesi yazıyor. Etken maddesi lambda sialotrin. Bu samuray, ninja, karate, bunların hepsi aynı ilaç oluyor. Bundan 15 kilo kepek için 1 litre döküyoruz ve şeker kullanacağız. Şeker yerine başka bir şey kullanacağız. Ondan da bahsedeceğiz. Abdullah bunu aç. Nus buna, nus buna. Normalde 30 kilo kepek için bir çuval kepek 30 kilodur. 30 kilo için 1 kilo yeterli. Fakat bu sene keseğin ve dana burnu aşırı bir şekilde var. Yağmur az yağdığından dolayı. Dök. Nus nus. Yarım yarım dök. Tamam. Yarısını da kullu ona dök. Ud var mı? Ud. Getireceğim. Onu orada bırak. Normalde 1 kilo kullanılıyor ama bu sene aşırı yoğun olduğundan dolayı 2 kilo kullanıyoruz. Şimdi bir de şeker yerine bu 15 kiloya 2 kilo çay şekeri karıştırıp katmanız lazım. Dana burnunu sevip yemesi için. Biz bunun yerine şunu kullanıyoruz. Şekerin yerine. Elinizde pekmez varsa pekmez de olur. Şeker de olur. Şire de olur. Fakat bu arkadaşlar böcek tuzağı deniliyor. Böcek cezbedici. %44 hidrolize edilmiş mısır gluteni. Yani böcek bunu kokusunu uzaktan, fenomen bu. Bunu uzaktan kokusunu alır ve gelir yer. Gene dur iyicene bir karıştır. Bu da pekmez gibi arkadaşlar zaten. Şire diyoruz biz buna. Bu şekerden, normal çay şekerinden daha iyi. İlla bunu almak zorunda değilsiniz. Şeker olsa da olur. Fakat bu ondan daha iyidir. Bu böceği cezbediyor. Yine nus nus. Bunu döküyoruz. Bu suyu da buraya döküyoruz. Bunu çiğ köfte gibi harç yapıyoruz. Tamam, yarısını da ona dök. Tamam. Çiğ köfte gibi harç yapıyoruz. Biz hem naylonun altına katıyoruz, hem de ekim yapıldıktan sonra üstüne katıyoruz. Mesafesi ne kadar olacak? Her 3-4 metreye bir şöyle, hatta meçi eğer çekip hemen ekim yapacaksanız, biz daha önce çoktan bu meçi çektiğimizden dolayı önce açmadık. Şöyle şuradan biraz yırtacaksınız. Şunun altına biraz gömeceksiniz. 3 metre ileriye. Bir daha ekim yaptıktan sonra da 2 metre 3 metre arayla fındıktan büyük, cevizden küçük o kadar atacaksınız. Dana burnu ve keseğin için dediğim gibi en kesin ve en etkili, dökme, yavaş yavaş dökülmez. En etkili yöntem budur. Şimdi buraya getir, dök. Yavaş. Caşmasın. Normalde damlamadan da veriyoruz. İlaç veriyoruz. Ama damlamadaki bunun kadar etkili olmuyor. O hem biraz işin kolayı oluyor, hem de 3 şekilde önlemimizi alıyoruz. Tam %100 çözümü, bazen bunlar bile çözüm olmuyor. Ama mevcutta en iyisi şu an için bu. Daha önce endosulfan vardı. Toz.
Onlar yasaklandı. Daha öncesi Tamaron vardı. Ona ne diyorlardı? Litrede 600 gram metamidafoz. O en etkilisiydi. Hiçbir haşere bırakmıyordu. O yasaklandı. Ondan sonra toz tiyodon diyoruz. Litrede, yani kiloda 360 gram endosülfan vardı. Onu kullanıyorduk. O da yasaklandı. İş yapan güzel ilaçların hepsi yasaklandı. Şu anda kullandığımız işte karate, ninja, samuray, taekwondo, bunun ismi neydi? Lombardo. İsim önemli değil arkadaşlar. Etken maddesi önemli. Etken maddesi litrede 50 gram lambda sihalotrin. Bu ilacı kullanıyoruz. Bu da etkili. Güzel yani. İş yapıyor. Bunu da dök. Abdullah. Kepek çok su yemiyor. 2 katı su kullanmanız gerekiyor. Kuludur. Yavaş yavaş. Kaldırın. Hepsi birbirine karışsın. Tamam. Kürekle karıştır güzelce. Kepek böyle hazırlanıyor arkadaşlar. Şimdi bu kalan kepek şu suyu çeker. Bildiğiniz kısır gibi çiğ köfte kıvamına geliyor. Ondan sonra ben biraz alayım şuradan. Bu arada kesinlikle eldiven kullanın. Bakmayın siz benim kullanmadığıma. Bir de bu ilaç arkadaşlar yakar. Yani elinize yüzünüze değdiği zaman iyi yakar. Şunu alıyorsunuz. Şunun altına biraz katarsınız. Bu şekilde. Bir de üstüne de 2 metre arayla şurada 2 tane biber olacak ya. Ama köke değmesin. Çünkü daha sonra bu kepek çürüyor. Köke değdiği zaman bitkinizin kökünü de çürütür. 30 litre su çok gibi geliyor başta ama sonra kepek çektiği için çok gelmiyor. Küreğe dikkat et, delmesin şeyi. Heh. Vallahi çiğ köfte gibi oldu işte. Damlamadan ne veriyoruz arkadaşlar? Onu da göstereyim. Damlamadan da yine aynısı. Bunun 5 litreliği. Litrede 50 gram bölü litre lambda sihalotrin. Bu karate muadili. Ninja, taekwondo, samuray, bütün karate isimleri var zaten. Dönüme 150 gram damlamadan veriyoruz can suyuyla birlikte ilk suda. Bu sene aşırı yoğun olduğu için dediğim gibi ayrıca 100 gram da Dentis kullanıyoruz. Dentis Desis'in muadili. Litrede 250 gram deltametrin var. Bu ilaç da yakıcı. İnsanın eline değdiği zaman sonra yüzünüze götürdüğünüz zaman yüzünüzü acı biber sürmüş gibi yakar. Hem de iyi yakıyor. Bu da yakıcı. Atarken kullanırken eldiven kullanın. Siz bize bakmayın. Biz gerekli önlemleri yine söyleyelim. Bizim vücudumuz artık herhalde bu zehirlere şey olmuş. Ne diyorlar ona? Bağışıklık kazanmış. Ne diyorduk? Damlamadan 100 litre önce bunu gönderiyorsunuz. Desisi gönderiyorsunuz. 100 gram 150 gram desis kullanıyorsunuz. Daha sonra da hemen o ilaç biter bitmez arkasına Lombardo 200 gram kullanabilirsiniz. 150 gram 200 gram civarında kullanabilirsiniz. Eğer hatlarınız sıksa domatesde 200'er gram kullanın. Domatesin hatları 140-150 santim çeken var. Karpuzun hatları 2,5 metre 3 metre. Karpuzda 100 gram yeterli. Biberde 150 gram yeterli. Ona göre bir ayar çekersiniz. Şimdi Abdullah şuradan bir tut hele.
Şimdi ilacı niye suya katıyoruz? İlacı suya katıyoruz ki bütün kepeğin her tarafına bulaşsın. Bir daha karıştır. Şimdi gördüğünüz gibi çiğ köfte gibi oldu. Şimdi dana burnu bununla güzel bir ziyafet çeker. İlacımız bu şekilde. Bakınız, çocuğun yanına da gidelim. Nasıl atıyor uygulamasını da birebir gösterelim. Siz de böyle yaparsanız önleminizi almış olursunuz. En etkili önlem bu arkadaşlar. Bu da bazen çare etmiyor. Bazen bir hafta sonra bir daha atıyoruz. Çok yoğun senelerde, böyle senelerde, yağmurun az olduğu senede, toprağın kurak olduğu senelerde, pamuk yerinde, bir önceki sene toprakta ince yapraklı yabancı ot çok ise onda oluyor. Olay bu arkadaşlar. Tamam, yazayım. Bir ceviz kadar atabilirsiniz. Daha sonra biz bunların üzerine araya toprak atıyorduk ya. Toprak attıktan sonra şimdi 3 metreye 4 metreye bir atıyor. Toprak attıktan sonra her 2 metreye bir araya fındık kadar atmanız gerekiyor. Damlamadan da verirsiniz. Daha da yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu dana burnuyla kesenle başınız ağrıyacak. Çözüm aramak için sağa sola bakıyorsunuzdur şu anda. Ve en etkili yöntemin bu olduğunu yıllardır yapıyoruz. Birçok yöntem denedik. En etkili yöntemin bu olduğunu size belirtmek isterim. Başka macera aramaya gerek yok arkadaşlar. Biraz zahmetli olabilir ama çok da zahmetli değil. Bu arada ne kadar gidiyor onu da anlatayım. 30 kilo kepek 30 dönüm bibere rahat rahat yetiyor. Dönüme 1 kilo kepek yetiyor. Bu sene ilacı dediğim gibi kullanın. Normalde onun yarısı. Sevgili arkadaşlar, değerli takipçiler, sabah sabah biraz uzun bir video oldu. Umarım faydalı olur. Kanalımız aktif bir kanal. Güncel konu ve videolarla devam etmekte. Hepinize kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.